Photoshop'u. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Beni merak eden arkadaşlarım, ben de çok iyiyim. Eğer beni bu videoyla tanıyorsan sen de kanalıma hoş geldin. Hemen abone değilsen hemen abone ol. Çünkü abone olmak ücretsiz ve bildirim zilini açmayı unutma. Ben videoyu yüklediğimde sen de bundan haberdar olabilirsin. Eğer beni dediğim gibi bu videoyla ilk kez tanıyorsan 2 senedir, yaklaşık 3 sene yaklaştı YouTube'un içindeyim. 3 senedir de Instagram sayfamda aktifim. Instagram sayfamda Etta Tasarım, yine aynı buradaki isimimle. Orada da kendi tasarımlarını yaptığım çantaları paylaşıyorum. Buraya da elimden geldiğince çekebildiğim kadarıyla çantalarımın videolarını çekip sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçen yaz marka çantalar çok popülerdi yazın. Bu yazın da gene popüler olacağını düşünüyorum. Ve yeni bir model çıkarmış. Modelin ismini, markanın ismini şuraya yazarım. Biliyorsunuz reklam olayları var. Oraya yazarım. Tahmin edersiniz hangi marka olduğunu zaten. Onun bir çantasını öreceğiz. Biliyorsunuz bu burs da ona ait bir burstur. Yani şekil olarak o markanın adıyla çıktı. Şimdi şöyle bir bursum var. Bakın bursumun hemen ölçüsünü size vereceğim. Hani bundan bulamazsanız dikdörtgen bursu da kullanabilirsiniz. Şimdi ben size ölçüsünü vereyim bursumun. Bakın şöyle 23-24 santimlik bir burs bu arkadaşlar. Şimdi önce bursumu sarmayla başlayacağım. Ben bunu bir proje için sarmıştım ama bu renk benim ipime açık geldiği için şimdi kullanacağım ipin rengini seçeceğim. Bu arada ithal rafya kullanıyorum arkadaşlar. Bakın kodu da burada. Şöyle bir markası yok. İthal rafya diye zaten her yerde satılıyor. Kodu bu. Hasır renk, biliyorsunuz en çok kullanılan renk. Genelde bu çantayı koyu acı kahveden yapıyorlar ama bence en çok kullanılan renk yazın hasır rengi. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunu şöyle saracağım. Bakın ipimi şöyle açtım kendi ipimden. Bu işlemi mutlaka yapın. Bu çok önemlidir. Yani bursunuzun altından bu görünümün olmaması gerekiyor. Şimdi bakın açtığım ipin başlangıcını şöyle bakın aşağıya doğru uzattım. Yapıştırabilirsiniz ama ben bunda gerek duymuyorum. Çünkü zaten yeterince kaplamış oluyorum. Şimdi şöyle üzerine doğru bunu çekiyorum. Tabi burada ipi biraz uzun bıraktığım için içinden her seferinde böyle çekmek zorunda kalacağım. Şimdi sesten dolayı kusura bakmayın, dediğim gibi ipi açtığım için biraz hışırtılı bir ses oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar bunu bakın bu şekilde görüyorsunuz. Her zaman yarısı altta kalacak, yarısı da şöyle üstte kapanacak şekilde sarıyorum. Böyle açarak şöyle saracağım. Bunu bakın. Bu işlem çok önemlidir arkadaşlar. Bursta, eğer burslu çalışıyorsanız, hangi iple çalışırsanız çalışın. Eğer elinizde böyle bir rafya ipiniz varsa, kağıt iple de çalışıyorsanız, kağıt ip değil de böyle bir rafya ile önce sarıp sonradan kağıt iple birleştirmeniz daha güzel durur. Yani altta istediğiniz kadar mesela kağıt iple bunu sarın. Bu aradan yine görünecektir. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle gösterdiğim şekilde saracağım. Şimdi çok hışırtıya maruz bırakmak istemiyorum sizi. Bakın bu şekilde şuraya kadar saracağım. Sonra kenara geçeceğim. Buradan devam edeceğim. Oraya gelince size tekrar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın buraya kadar geldim. Şimdi bu kilit yerine yine hemen bakın hiç koparmıyorum. Hemen şöyle çeviriyorum. Elimle şöyle yan tarafa geçiriyorum bakın. Yine sarmaya devam ediyorum. Hiç kopartmadan şöyle bakın. Şöyle açarak dediğim gibi açtığımız zaman sökülme ihtimali daha azdır. Hem de daha güzel bir yapısı olur. Şimdi arkadaşlar burayı da yine kaldığımız yerden böyle devam edip bakın dolandı, ben burayı çözeceğim. Buraya kadar geliyoruz. Sonra zaten kopartıp örgümüze başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın sona kadar geldim. Burada bunu yapıştırabilirsiniz. Kağıt yapıştırıcıları var ya, onunla şurasını yapıştırabilirsiniz ama ben bakın şöyle yapıyorum. Şöyle parmağımı koyuyorum. Bu ipi buradan şöyle geçireceğim. Aradan geçireceğim.
Tabii bunu yaparken şuradaki kaçmamasına dikkat edin. Parmağınıza tutun. Bakın. Bir kere daha saracağım. Zaten bunun üstü işleyeceğimiz için. Bakın. Şöyle. Zaten düğüm atmış gibi bir şey olduk. Şöyle. Tekrar bakın parmağımı koyuyorum. Buradan şu aradan ipimi çekeceğim. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi burası zaten örerken zaten şöyle. Bakın. Şunu keseceğim şöyle. Şu şekilde şimdi bursumuzu hazırladık. Şimdi örgüye geçeceğiz. Burada dediğim gibi ithal rafya kullanıyorum. Çünkü örneğin tok olması lazım. Ve bu örneği zaten daha önce sayfamda bir kitle çalışmıştım arkadaşlar. O örnekten yapmışlar. Evet arkadaşlar tabanımızı sarmıştık. Bursumuzu sarmıştık biliyorsunuz. Şimdi taban yapacağız. Tabanı da bakın şu şekilde hesap ediyorum. Ben tabanın bitmiş hali şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle eşit olmalı tabanın bitmiş hali. Bakın kaç santim diyor. Bu şöyle 24 santim. Tabanın bitmiş de en fazla 25 santim civarında olmalı. Ama 24 santim diyoruz biz şu anda. Şimdi bu tabanın bitmiş halinin 24 santim olması için içinin zincirinin daha kısa olması lazım. Şimdi 24 santim bu şekilde 5 santim kenarlardan şöyle büyüme payı versek. Zincirden dolayı oval taban yapacağımız için dönerken tabii ki yana doğru genişliyor ya, o genişlikten bahsediyorum. Şimdi 5 santim oradan versek bakın 19 santim. 5 santim de yan kenardan versek 19'dan 5 çıkarıyoruz 14 santim. Yani 14 santime yakın 14-14,5 gibi bir zincir çekeceğiz. Bu yalnız ben dediğim gibi ithal rafya kullanıyorum. O yüzden ölçü veriyorum. Hani farklı bir iple çalışıyorsanız ona göre de hani zincir sayınız değişecektir. Şimdi ben ona göre zincirimi çekeceğim arkadaşlar. Bakalım 15 santime ne kadar zincir denk gelecek. Şimdi hemen başlıyorum. Şöyle yaklaştırayım size. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu arada söylemiş miydim bilmiyorum. 4 milim tığ kullanıyorum. İthal rafya biraz daha yerli rafyalara göre kalın olduğu için. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zincir çektik. Bakın şimdi ölçelim. Ölçelim bakın. Şöyle. Şimdi dediğim gibi herkesin ipi farklı olabilir. Bakın 14 santim şöyle bir zincirim oldu. Şimdi 14 santim bir tane daha çekeceğim. 21 tane arkadaşlar. Şimdi 21 zincir çektim. Bakın de hemen bakın 21 zincir çektim. Hemen tığımdaki değil onun önündeki zincirin içine batarak şöyle ben iki kanalını birden alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi her birinin içine bir tane sık iğne ile ilk sıramı tamamlayacağım. Bakın. Her birinin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada teker teker her birinin içine bir sık iğne yaparak şuradaki başlangıç zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Şimdi son zincirimin olduğu noktadayım. Şimdi bu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Köşede üçerli bir arttırmamız oluyor. Oval taban yapanlar biliyordur ama bilmeyenler için bakın aynı noktaya tekrar şu ipi de alttan doğru gizliyorum. 2 ve
Bakın. 3. Şimdi bu 3'ü bakın başlangıçta 1, 2, 3. Şuna hemen bir ilmek belirtici takıyorum. Şimdi bakın şurada sık iğnelerin arka kanatları kaldı. Bakın tek zincirimizin. Onları şimdi batıp yine sık iğne yapıyorum. Ben hep bu yöntemle yaparım arkadaşlar. Hiç arada da boşluk olduğunu görmedim. Çantalarımda bilen bilir. Hiç böyle boşluk bir yapıda asla bir tabanım olmadı. Bu arada böyle boşluk oluyor. Bazı örgülerde görüyorum. Bakın boşluk falan kalmıyor. Şimdi sıra sonuna kadar bakın. Şuraya kadar gelelim. Burada yine aynı şekilde 3 tane bir arttırmamız olacak. Şimdi bakın sıra sonuna geldik. Şimdi burada şu uçta yaptığımız gibi üçlü bir arttırma yapacağız. Şimdi bakın şurada son kanat kalmıştı. Buraya bir tane yapıyorum arkadaşlar. Bakın 1. Hemen bir daha batıyorum. 2. Bakın. Şimdi burada bir tane daha yapacağım ama boşla yaparken şuradakini yok edeceğim. Çünkü bakın sık iğneleriniz tabanınızın yamuk olmasını istemiyorsanız hep eşit şekilde olmalı. Bakın bunlar karşılıklı şekilde gidiyor bakın. 1, 2 ortada bir var. Bakın ortada bir tane var. Karşılıklı, karşılıklı. Hepsi karşılıklı. Şimdi biz buraya bir tane daha fazla yaparsak burada fazla bir tane sık iğne olmuş olacak. O yüzden şu köşedekini bu üçüncüyü yaparken altta bırakıp yok ediyorum bakın. Bakın bu şekilde. Şimdi yan tarafa doğru geçiyoruz. Hemen normal sık iğneye devam ediyoruz. Şimdi burada da bakın şurada 1, 2, 3 yaptık ya. Bu üçün başına da arttırma noktamızın başladığı yer burası. Ama bakın şimdi tabanımızı görüyorsunuz. Ama yukarı çıkarken tabanımızın bitiş ve başlangıç yerini burası oluşturuyor. Çünkü bakın şimdi buradan devam ettiğimizde burada ikinci sıra olmuş olacak. Şu an birinci. Devam ederken ikinci. Mesela dönüyoruz. Buraya geliyoruz. Tekrar devam ederken üçüncü. Burayı sonradan bir işaretleyeceğiz zaten. Size göstereceğim. Ama örnek şimdi arttırmalarda şu başlangıç ve şurası önemli bizim için. Sonra taban bitiminde birleştirme kısmında lazım olacak burası bize. Şimdi sıra sonuna kadar her birinin üzerine bir tane batıp sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sonra şu uçta arttırmamızı yapacağız. Arttırım noktamıza geldik. Şimdi buradan işaretleyicimizi alıyoruz. İşaretleyiciniz yoksa buraya bir tel toka da takabilirsiniz. Şöyle ip de koyabilirsiniz. Şimdi hemen bakın ilk noktaya 1, 2, 3. İlkine hemen aynı noktaya batıp 1. Hemen birinciyi yapınca şöyle bir takalım işaretleyicimizi. Aynı noktaya bir tane daha. Yani çift. Yani 2 kere batıyoruz. Şimdi ortadayız. Şimdi buraya da 1. Yine aynı noktaya bir kere. Şimdi bir çiftimiz daha oldu. İkinci çiftimiz yandaki noktaya 1. Şimdi aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Ve üçüncü çiftim. Normalde 3 tane ana çiftimiz var. 1, 2, 3. Bu çiftler hiç değişmeyecek. 3 tane çiftimiz olacak her zaman. Sadece aralarındaki tekler artacak. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi devam ediyoruz. Yandaki sık iğnelerin tepesine birer kez batıp sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın işaretleyici koyduğumuz yer. Video uzamasın diye aynı burada yaptığım kısım burada da göstermek istemiyorum. Aynı şekilde bakın buraya geliyoruz. 2, 2, 2. Çiftlerimizi koyuyoruz. 1 çift, 2 çift, 3 çift. Sonra tekrar dönüyoruz arttırım noktasına. Diğer arttırmaya geçeceğiz. Evet şimdi bakın işaretleyicimizin olduğu yere geldik. Arttırım noktasındayız. Hemen işaretleyicimi çıkardım. Hemen buraya bir tane çift yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 tane. Hemen yapınca ilkinin şöyle tepesine işaretleyici yine takın. Şimdi bir çift bir tek yapıyoruz. Şimdi çiftimizi yaptık. Hemen yanına bir tane tek. Şimdi hemen yanına ikinci çiftimi yapıyorum. Bir aynı noktaya bir kere daha. Evet şimdi hemen yanına bir tane tek. Şimdi üçüncü çiftimi yapıyorum. Dediğim gibi çiftler 3 tane. Aralarındaki tekler artacak. Çiftimi yaptım. Şimdi tekimi yapıyorum. Diğerleri zaten hep tek olacak. Bakın. Tek şeklinde devam ediyoruz. Mavi noktaya yani diğer arttırma noktasında burada da
Önce çift, tek, çift, tek, çift, tek. Bakın 3 tane çift yapıyoruz. Çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Sonra yine tek olarak şurada arttırma noktasına geleceğiz. Burada da bir çift, iki tek sırasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın burada da yine arttırımlarımı yaptım. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde 3 tane çiftimiz var. Şimdi iki tek, bir çift. Önce demin çift yapmıştık. Şimdi teklerimizi yapıyoruz. Bakın ilk tekimizi işareticini oraya yaptık. Hemen şuraya işaretimizi takalım. Bir, hemen yanına bir tane daha tek yapıyorum. Onun yanına ilk çiftimi koyuyorum. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne. Hemen yanına bir tek. Onun yanına bir tek daha. Hemen ikinci çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne. Şimdi tekrar bir tane tek. Onun yanına bir tane tek. Bakın üçüncü çiftimi de buraya koyuyorum. Bir, aynı noktaya bir tane. Sonra devam ediyorum. Bir, iki tane tek. Sonra zaten diğeri hep tek arkadaşlar. Buradan tek olarak devam ediyorum. İşaretimin olduğu yere gelince söylediğim ilk önce tekten başlıyoruz bu sefer. Bir tek, bir tek daha, bir çift. Bir tek, bir tek, bir çift. 2 tane tek, bir çift şeklinde burayı da aynı şekilde dönüp burada bir 3 tek, bir çift sırasına geçeceğiz. Evet, şimdi arttırma noktasına tekrar geldik. Burada şimdi 3 tek, bir çift sıramızdayız. İşaretleyicimi aldım, bakın. Önce demin bir önceki sırada 2 tekten başlamıştık. Şimdi çiftimizi yapıyoruz önce. Hemen çiftin tek kanadını şöyle yaptık. Şimdi bir kere daha batıyorum. İlk çiftimi yaptım. Hemen yanına 1, 2, 3 tekimi yaptım. Hemen yanına ikinci çiftimi yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne. Hemen 1, 2 ve üçüncü tekim. Hemen yanına sonuncu çiftimi yapıyorum. Üçüncü çiftim. Bakın. Ve 3 tane tek. 1, 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar, sonra bunları yine her birinin üzerine bir tane tek olacak şekilde geliyoruz. Burada da aynı şekilde arttırımlarımızı yapıyoruz. Şimdi oval tavanda herkesin taban yapımı farklı oluyor arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı belli kuralları var. Ama herkes kendine göre uyarlıyor. Ben de kendime göre olabildiğince düzgün nasıl yapabilirsem o şekilde yapıyorum. Şimdi dediğim gibi her birinin üstüne bir kere batıyoruz. Burada da yine önce teklerden başlayarak önce çiftten başlayarak bir çift 3 tek, bir çift 3 tek, bir çift 3 tek yapıyoruz. Sonra tekrar burada arttırma noktasına geliyoruz. Evet, şimdi yine arttırım sırasındayız. 4 tek, bir çift sırasındayız arkadaşlar. Hemen burada işareticimi aldım. Hemen birinci tekimi yapıyorum. Şöyle ikinci tekim, üçüncü tekim ve dördüncü tekim. Şimdi 4 tane teki önceden yapıyoruz. Şimdi bir önceki sırada çift yapmıştık. Şimdi teklerimizi yaptık. Şimdi 4 tekten sonra bir tane çift yapıyorum. 1, 2. Bakın. Aynı yere 2 tane sık iğne. Şimdi tekrar ikinci tekim, üçüncü tekim ve dördüncü tekim. Hemen şimdi ikinci çiftimi yapıyorum. Bakın. Şimdi tekrar birinci tekim, ikinci tekim, üçüncü tekim, dördüncü tekim ve son çiftim. 1, 2. Bakın şöyle elimle de bir düzeltiyorum. Şimdi hemen yandan yine devam ediyorum. Teklerimi yaparak sık iğnelerimi yapıyorum. Burada da yine 1, 2, 3, 4 tek, bir çift, 1, 2, 3, 4 tek, bir çift, 1, 2, 3, 4 tek, bir çift yapıp
Yine devam ediyorum diğer arttırma sırama kadar. Tekrar arttırma noktasındayız. Bakın şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi bakın şimdi bir çift 5 tek sırasındayız. Hemen buraya ilk çiftimi yapıyorum bakın arkadaşlar. 1 Şimdi hemen ilk çiftimi yapıyorum. Bakın bir tanesini yaptım. Diğerini de yanına hemen yapıyorum. Şimdi 5 tane tek. 1 2 3 4 5. Hemen ikinci çiftimi yapıyorum. 1 aynı noktaya bir tane daha. Şimdi hemen yine 5 tane tek. 1 şöyle 2 3 4 5. Şimdi üçüncü çiftimi yapıyorum. 1 2. Hemen yanına 5 tane de tek yapıyorum. 1 2 3. İpim bitti arkadaşlar. Şimdi ip ekleyeceğim sizinle birlikte. Yani siz de görmüş olursunuz. Şimdi şöyle bakın. Ben düğüm yapmıyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Bakın diğer ipim de burada. Hemen şöyle ikisini şöyle tutuyorum. Bakın. Şimdi 3 tane tek yapmıştık. Yanına hemen bakın. Dördüncü tekimi yapıyorum. Bu arada bu ipleri yürütüyorum. Bakın hemen kesmiyorum. Sonra 5. tekimi yapıyorum. Şimdi hemen devam ediyorum teklerimi yapmaya. Şunu da biraz yürütünce keseceğim. Dediğim gibi bu ipi hemen kesmiyorum. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? İpi birazdan keseceğim. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bir çift 5 tek, bir çift 5 tek yapıyoruz. Yine şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde arttırmamızı tamamlayıp yeni arttırım noktasına kadar örüyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar diğer arttırma sıramızdayız. Şimdi 6 tek bir çift sıramızdayız. Şimdi burada bakın şuradan işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen önce teklerden başlıyoruz gene. Hemen birinci tekimi yaptım. Şöyle. 2 3 4 5 6 tane tek. Bakın. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ilk çiftimi yapıyorum. Birinci çiftim. Hemen tekrar 6 tane tek yan yana. İkinci tekim. Üçüncü. 4 5 ve 6. Hemen buraya çiftimi yapıyorum. Ve şimdi tekrar 6 tane tek yapacağım. Ondan sonra sonuncu çiftimi yapacağım. 2 3 4 5 6. Bakın 6 tane tek. Şimdi çiftimi yapıyorum. Son çiftim. Üçüncü. Bakın. Şimdi tekrar devam ediyorum. Buradan birer tane olacak. Yine burada da 6 tane tek bir çift, 6 tek bir çift, 6 tek bir çift sırasını yapıyoruz. Sonra artık burada arttırım yapmayacağız. Bir sıra sadece düz sık iğne öreceğiz. Ama dediğim gibi burada arttırmamızı yapıp tekrar buraya kadar düz sık iğne örüp geliyoruz. Buradan da devam edip tekrar sık iğne arttırım yapmadan sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar bakın burada da arttırmamızı yaptık. Şimdi
Arttırmamızı yaptıktan sonra bir sıra normal sık iğne döneceğiz. Artık buna ihtiyaç yok. Sadece bakın buradaki şeye ihtiyaç yok. Sadece bakın şurada bir şey göstereceğim size. Şimdi burada bir sıra sık iğne yaparak her birinin üzerine devam ediyoruz. Burada bakın şu bakın şurada birleşim noktamız vardı, söylemiştim tabanın başında. Buraya bir işaretleyici koyuyoruz. Bakın şuradan sayıyoruz. Toplamda bakın şurada orta çizgimiz var. Bakın orta çizgimiz şurası. Şöyle tığla göstereyim. Buradan yukarı eşit sayıda sık iğne sırası olması gerekiyor. Bunu nasıl anlarız? Bakın şimdi şurası birleştirme orta çizgimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra. Şimdi buradan aşağıya da sarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. Şimdi burayı bir sırada sık iğne döndüğümüz zaman burası da olacak 9 sıra. Burası da aynı şekilde 9 sıra olacak. Şurada bakın şu üst sıraya çıkan yer, bakın hatta hani şu altta ilk başlangıçta bir ilmek yok etmiştik ya. Bakın burası. Bakın şöyle sayın buradan. 1, 2, bakın onun yan tarafından doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi buradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bizim bakın birleşim bitiş noktamız burası. Buraya kadar gelince sık iğneyi bitiriyoruz ve tabanımızı buradan kesip yan taraftan doğru devam edeceğiz. Çünkü birleştirmeli örneklerde her zaman yan kısımdan başlamak önemlidir. Şimdi ben böyle bir sıra buraya gelene kadar bakın işaretleyici koyduğum yere gelene kadar hepsinin üzerine bir tane sık iğne yaparak tabanımı tamamlayacağım. Ve arkadaşlar belirlediğim yere kadar geldim bakın. Şimdi şuradan ipimi kesiyorum. Şöyle kestiğim ipi şuradan çekiyorum. Şimdi bakın öndeki sık iğnenin arka tarafından doğru tığımı alıyorum. İpimi şöyle geri alıyorum. Sonra bakın şuradan ipin çıkış noktasından yine arkadan doğru şöyle tığımı geçiriyorum ve ipi geriye doğru çekiyorum. Bakın burada böyle bir bütünlük oluyor. Tabii ki ipi yürüteceğim. Her zaman olduğu gibi ipimizi yürütmeden kesmiyoruz. Birazcık aşağı doğru yürütüp kesebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tabanımızı ütülüyoruz. Sonra ölçü ve model kurulumuna geçiyoruz. Tabanımı ütüledim. Bakın harika bir taban oldu. Şimdi ölçü vereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle ölçüyorum. ...25 santim bir tabanım oldu. Yüksekliği de şöyle 13 santim bir yüksekliği var. Bakın şöyle de tabanımı koyuyorum. Şöyle çok hafif yanlardan biraz sık iğne kadar bir boşluk var bakın. Şimdi şuralara işaretleyiciler koydum. Neden koydum bunları? Şimdi arkadaşlar örneğimizi dediğim gibi ortadan başlayacağız. Çünkü birleştirmeli modellerde örnek hep ortada olmalı. Yani örgümüz ortada olmalı. Birleşim noktamız. Böyle kenarlarda birleşim noktası sevmiyorum. Ben genelde birleştirme bir örnek yapıyorsam buradan ortasından başlıyorum ipimi kesip. Şimdi aynı şekilde buraları neden koydum? Şimdi köşe dönüşleri biliyorsunuz normal ortaya göre daha böyle açıklık durabilir diye köşe dönüşlerine belki arttırma yaparım diye şöyle ortaladım. Bu da şöyle bakın 17 tane şurada sık iğne var. İki tarafta da iki belirtecimin arasında 17 tane sık iğne var. Şimdi örneğimizi kurmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizi kuralım. Şimdi bakın ipimizi şöyle alıyoruz. Hemen şöyle bakın orta noktadan ve sık iğnenin altından. Bakın sık iğnenin altından doğru ipimi alıyorum. Önce bir sık iğne yapacağım ama şurada ipim var bakın. Fazlalık ipim. Bunu şöyle şuraya geçiriyorum önce. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra bunu yine yürüteceğim. Şimdi tekrar aynı sık iğnenin dibinden batıyorum. Tekrar arkadaşlar ilmeğimi alıp hafif yukarı uzatıyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini tek seferde. Şimdi
Burada ipinizi düzgün tutmanız önemli arkadaşlar. Ne kadar düzgün tutarsak o kadar güzel sonuç alırsınız. Şöyle baş parmağımızla tığımızın üzerindeki ipi tutuyoruz. Arkaya doğru tığımızı çevirip arkadan ipimizi alıyoruz. Ve bakın şu parmağınızla bu ipi kontrol edin. Yukarı çıkmasını engelleyin. Ve 2 tane ilmeğim var. Çıkıyoruz. Bu bizim başlangıç noktamız. Birleştirme noktamız. Şimdi hemen bakın arkadaşlar. Bir tane sık iğne atlıyorum. Normalde örnek zaten bir sık iğne atlanak yapıyorum. Şuralarda birer tane atlamadan arada yapacağız ki o kasma yapmasın. Şimdi bakın tekrar bir sık iğne atladım. Tekrar aynı şekilde sık iğnenin dibine batıp ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3 tane tığımda ilmek var. Üçünü tek seferde çıkıyorum. Şimdi tekrar şu aradaki boşluğa giriyorum. İpi alıyorum. Parmağımla sürekli kontrol halinde ip. Şimdi tekrar şurada hemen bakın normalde bir sık iğne atlayıp yapıyoruz. Şu araları da bir sık iğne atlayıp yapacağız. Ama burada dediğim gibi ortada kasma yapmasın diye arada bir sık iğne atlamadan yaptığımız olacak. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Bakın altına uzatıyoruz. 1, 2, 3'ünü tek seferde. Yine aynı şekilde araya giriyoruz. İp uzatıp ikisini tek seferde çekiyoruz. Şimdi bir tane atlıyoruz. Hemen diğerine dibine batıyoruz. Uzatıyoruz. Bakın. Hemen yine aynı şekilde. Hemen bir tane atlıyoruz. Bakın. Şimdi pardon yanına hemen atlamıyoruz. Bir atlıyoruz, bir atlamıyoruz burada. Hemen yine tekrar araya doğru dönüp ipimizi uzatıp ikisini tek seferde. Şimdi bakın arkadaşlar bir tane atlıyorum. Hemen yandayım. Üçünü tek seferde çekiyorum. Tekrar. Şimdi hemen bir tane de yanına burada sonuncu bu arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi buradan bakın hemen bir tane atlıyorum. Şurada bir tane atlıyorum. Hemen bu sık iğnenin dibine batıyorum. Buradan sonrası artık hep bir tane sık iğne atlayarak devam edecek. Bakın. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine. Hemen tekrar araya batıp ipimi uzatıyorum. Yine bir tane sık iğne atlıyorum. Hemen yine tekrar ipi uzatarak alıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Buradaki arttırma noktasına kadar her birinden birer tane atlayarak ilerliyoruz. Ve arttırım noktasına geldik. Şimdi burada da yine bakın hemen şöyle hemen yanına yaptım. Şimdi hemen bir tane atlıyorum. Hemen şimdi bakın hemen onun yanına bir tane daha yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğne atlıyorum diğerinin yanına. Evet hemen bakın onun yanına bir tane. Evet şimdi bir sık iğne atlıyorum onun yanına. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye hemen bir sık iğne atlıyorum onun yanındakine.
uzatmayı tekrar yapmak istiyorum. Çünkü belirgin olmadı. Şöyle alıyorum parmağımla tutup. Şimdi hemen yanındakine hemen bakın. Şimdi bir sık iğne atlıyorum. Hemen onun yanındakindeyim. Ve hemen yanına batıyorum ve buradaki arttırmamı da bitiriyorum. Yani arttırma değil de bu aradaki boşluk verme sayılarına burada biliyorsunuz bakın şöyle çift çift gibi duruyor şunlar ama yanına yaptım aynı noktaya değil. Şimdi buradan devam ediyoruz. Buradan her birinin bakın şöyle bir tane atlıyoruz sık iğne, diğerine trabzanlarımızı konumlandırıyoruz. Bu aralarda zaten artık biliyorsunuz bir tane atlıyoruz. Zaten bir üst sıraya çıktığımızda trabzanlar da aynı şekilde devam edecek. Yine böyle bir işlem yapmayacağız. Her birinin üzerine bir kere. Şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle elimle de düzelteyim. Bakın. Şimdi buraya kadar geliyoruz. Burada da yine yarım kalan bu taraftaki kalan artırımlarımızı yapıp üste çıkacağız. Üst sırada da sık iğne sıramız var. Evet şimdi bakın bu işaretimizin olduğu yere kadar geldim. Hemen bir tane yanına yaptım arkadaşlar. Hemen yine bir tane sık iğne atlıyorum. Hemen yan tarafındayım. Şimdi hemen yine sık iğne atlamadan yanındaki sık iğneye hemen bir sık iğne atlıyorum. Bak. Hemen onun yanına Şimdi burada bu trabzanların eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Eşitten ziyade çift olması lazım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Şimdi ben bir tane de buraya yapacağım. 50 tane olmuş olacak benim. Ama burada sayı önemli değil. 50 olur, 52 olur. Tabanınız daha büyük olur. Hani bunların çünkü bu bursların bir tık daha büyüğü de var. 28'lik galiba. Kağıt ip kullanırsınız, ilmeğiniz fazla olur. Yani dediğim gibi olabilir. Fark etmez. Sadece çifte tamamlamanız gerekiyor. Burada eğer eksiniz varsa bu son sırada hemen yapmadan sayın. Ona göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi bakın. Hemen bir zincir çekiyorum. Bakın burada zaten aynı başladığım yerin bakın şöyle dibine doğru batıyorum. Hemen yine üçünü bir seferde çekiyorum. Ben de bunu 50'ye tamamlıyorum. Şimdi birleştirmedeyiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi birleştirmemizi yapacağız. Önce bakın yine şurada bir bakın başağımız görünüyor. Zaten yerini kendini çok belli ediyor. Bakın şurası. Yine burada şöyle arkadan doğru tığımızı batırıyoruz. Ön kısma doğru bakın alıyoruz ilmeği. Doğru ilmeğimizi çekiyoruz. Bakın şimdi ön kısma doğru ilmeğimizi çektikten sonra şu çektiğimiz ilmeğin bakın ortasından tığımızı batırıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Sonra bu ilmeği alıyoruz. Hafifçe de çekiyoruz. Çok çekmeyin, ip kopabilir ve burada bir sık iğne yapıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi hemen burada sık iğne yaptıktan sonra yan tarafa doğru geçiyoruz. Bakın şuraya. Hemen
Burada da sık iğne yapıyoruz ama buradaki sık iğnelerimiz normal sık iğneler gibi şöyle boşluğa değil, bakın. Şöyle yapmıyoruz. Hemen bakın şu sık iğnenin arasından geçiriyoruz tığımızı, bakın. Bak, trabzanın sık iğnenin arasından. Buradan değil. Şöyle aradan geçiriyoruz. Şöyle. Sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Buradan tığımızı batırıyoruz. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu sırayı da hiçbir arttırım yapmadan gösterdiğim şekilde bakın her bir sık iğnenin arasından girerek sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Ve birleştirme noktasını birleştirip tekrar yukarı çıkıp trabzanı nasıl kurduğumu size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şurada birleşim yerine geldik, bakın. Hemen buradan ipimi şöyle yine arka tarafa doğru çekiyorum. Hep bu şekilde birleşim yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şimdi trabzan sırasına geçtiğimiz için ipimizi şöyle alıyoruz. Bakın yine bu trabzanın başlangıç olduğu trabzanın dibine doğru, bakın burası sık iğne var. Dibine doğru batıyoruz. İpimizi alıp uzatıyoruz ve ikisini birlikte. Sonra bakın tığımızı tutup tekrar aynı şekilde bakın şöyle arkadan ipimizi alıyoruz. Parmağımızı ipimizi tutuyoruz. İkisini birlikte. Şimdi şuraya bir belirteç takarsanız hani başlangıç birleşme noktası olduğunu anlarsınız. Şimdi buradan artık devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın tığımızı doladım. Hemen trabzan sıramızdayız. Bakın bir tane sık iğne atıyoruz. Hemen trabzanın sol tarafındaki sık iğnenin dibine batıp yine aynı şekilde ipimizi arkadan alıp uzatıyoruz ve 1 2 3 üçünü tek seferde. Tekrar ara boşluğa geri dönüyoruz. İpimizi alıyoruz ve ikisini tek seferde. Şimdi burada artık her birinin üzerine bir kere bakın bir sık iğne atlıyoruz. İkinci sık iğnenin dibine ve üçünü tek seferde çekiyoruz. Bakın. Yine trabzandayız. Bir tane sık iğne atlıyoruz. İkincinin dibine batıyoruz. İpimizi çekip uzatıyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz. Bakın. Şimdi her birinin üzerine bir kere gelecek şekilde bu işlemi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğimiz bundan ibaret oluşuyor. Bir sıra trabzan sıramız var. Bir sıra sık iğne sıramız var. Resimde baktığımda 6 tane trabzan sırası görünüyor. Ben de resme bakarak çıkardığım için şimdi en az 6 tane yapacağım arkadaşlar. Trabzan sırası yapacağım. Yani bir trabzan bir sık iğne, bir trabzan bir sık iğne. En son trabzan sırasıyla bitireceğim. Yani 6 trabzan yapıp ondan sonra bakacağım hani genişliğine, boyuna, hani uzunluğuna. Çünkü resimden bakarak çıkardığım için görebildiğim 6 taneydi. Hani bir tane dibinde kalmıştır diye düşünüyorum. Hani şöyle koyduğunuz zaman belki dipte kalmıştır, görememişizdir. O yüzden ben garanti 6 diyorum. Şimdi 6 tane trabzan sırası yapıyorum. Burada yine birleştirme noktamda bir gösterdiğim şekilde birleştiriyoruz. Sonra bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne şeklinde 6 tane trabzan sırası olacak şeklinde yapıp tekrar geliyorum. Ondan sonra bir kontrol yapacağız. Ona göre devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi örüm kısmını bitirdim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ben trabzan sırası koydum. Resimde 6 sıra gibi görebildim ama ördükçe yani 6 sıranın biraz sığ olduğunu düşündüğüm için ben 7 sıra yapmayı tercih ettim. Şimdi 7. trabzan sırasının son birleştirme yerindeyiz. Bakın şöyle ipimi şuradan kestim. Hemen çıkartıyorum. Hem yine şurada bir birleşim yapacağım. İpimi kestim arkadaşlar. Şöyle bakın, yine arkadan yine aldığımız noktadan doğru alıyoruz. Şimdi bu ipin çıkış noktasından şöyle ipi tekrar geriye alıyoruz. Bakın bu şekilde bütünlük sağlayarak örgümüzü burada birleştirdik. Şimdi arkadaşlar çantamızın ölçülerini, ebatlarını vereceğim size. Şimdi bakın. Burada ütüleyebilirsiniz ama ben kenarları yaptıktan sonra ütülemeyi tercih ediyorum. Söylediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra trabzan sırası yaptım. Şimdi ölçü vereyim size.
Şöyle tabandan yukarı bir ölçü vereceğim. Bakın taban bitimi burası. 13 sıra. Ama pardon 13 santim yapıyor. Tabandan örgünün bitmiş hali. Şimdi arkadaşlar bakın. Örgümüzün yan taraflarını yapacağız. Biliyorsunuz şöyle yukarı doğru bir çıkıntısı var. Şu şekilde de bakın ölçüyoruz. Bursumuzu tam oturuyor bakın. Şöyle göstereyim. Bursu buraya koyduktan sonra bakın gördüğünüz gibi tam oturuyor. Şimdi sayımızı çift sayı yapmamızın sebebi örneği ikiye bölecek olmamız. Çünkü çift tarafta ikiye bölmemiz gerekiyor sayılarını. Bakın şöyle önce çantamız taban kısmına bakın. Taban kısmımız yamuk durmasın. Şöyle bir bakın, ortalama yapıyoruz. Şimdi şuradan bakın ortaladık. Şöyle önce bir işaretçi koyuyorum ama tabii ki sonra sayacağım. Şöyle ortasını ayırdıktan sonra bakın şöyle el yordamıyla bir ortaladım. Şimdi ortaladıktan sonra şuradaki trabzanları bir sayın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 24, 25. Benim 50 tane zaten trabzanım vardı. 25 bu tarafta, 25 bu tarafta kaldı. Sizde kaç tane varsa sayısı önemli değil. Çift olması yeterli. Arkadaşlar çift olmasa da şöyle yapabilirsiniz. Şu yanda bıraktığınız boşlukları şimdi boşluk bırakacağız. Çünkü burada bir boşluğumuz olacak tutma kısmı. İki tarafta da şöyle yarım yarım şeklinde iki kanat öreceğiz. Hani buradaki boşlukları kendi sayılarınıza göre denk gelecek şekilde ayarlamanız önemli olan. Şimdi bunu böyle ayırdık arkadaşlar. Şimdi çantamızın şöyle ön kısmında tutma yeri var biliyorsunuz. O tutma yeri için şöyle bir boşluk ayırmanız gerekiyor. Bakın. Ben buradan 5 tane ayıracağım. 2, 4, 5. Şimdi şu 5 taneyi bir işaretleyeceğim. Şu 5 tane arada kalacak. 2, 4, 5. Hemen bakın. Şöyle işaretliyorum. Biliyorsunuz 25 taneydi benim. Trabzan sayıları. 5 tanesini şöyle ayırdım. Şimdi burada 10 tane kaldı. Burada da 10 tane kaldı. 25 tane olduğu için yine aynısını şurada da yapıyorum. Bakın. 2, 4, 5. Şu 5 tanesi ortada kalacak arkadaşlar. Şimdi bunu da şöyle bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın şu 5. 2, 4, 5. Şurayı da yine bir işaretleyiciyle işaretleyeceğim. Şöyle. Yani burada sizin sayılarınız önemli arkadaşlar. Önemli olan tabanınızı düzgün bir şekilde bu işlemi yapmak. Yani bölmek. 2, 4, 5 bakın. Bu şekilde. Şimdi örüm işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi beşerli olarak şöyle ayırdık. Biliyorsunuz bakın. Şimdi şöyle alt tarafına doğru şunları bir alayım. Şimdi önde beşli şöyle grup olarak ayırdım ben. Dediğim gibi siz de kendi sayınıza göre ortalayarak ayırabilirsiniz. Şimdi iki taraflı olarak örülüyor. Arkadaşlar şöyle yaklaştırayım size. Bakın. Şimdi şuradan yukarı doğru bir kesme işlemimiz olacak. Biri bu taraftan yukarı. Hep düzünden işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ipimizi alıyoruz. Bakın. İpimizi aldıktan sonra hemen şuradan beşlinin hemen yanındaki bakın ayırdığımız yerin yanındakinden hemen bir sık iğne yapacağım. Bu arada bakın ipimi de şöyle alıp şöyle arkaya doğru bir sık iğne yaptım. Bakın hemen yanındakinde bir sık iğne, biliyorsunuz önce sık iğne sıramız var, sonra trabzan sıramız. Sadece burada ikiye böldük örneği, o şekilde yapacağız. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bakın karşıda
Bakın buradan sık iğnelerime devam ediyorum. Yine aynı şekilde ortalarına batıyoruz. Bakın sık iğnelerimizi şöyle. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Bakın burada orta noktam. Şurası da yine karşıda ayırmış olduğum beşli. Şimdi şuraya kadar bakın burada yaptığımız gibi şu beşlinin size bakan tarafın hemen buraya kadar sık iğnemizi bakın şu sağ taraftakini yapıyoruz. Bu taraftakini bırakacağız. Çünkü burada bir eklememiz var. Onu size zaten söyleyeceğim. Şimdi sık iğnelerimi gerçekleştirip şuraya kadar sona kadar geliyorum. Arkadaşlar bakın son sık iğneye kadar geldim. Burada yandaki sık iğnelerin bakın trabzanın üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Şuradan ipimi kestim bakın. İpimi kestim. Sonra çıkarıyorum. Burayı da hemen şuraya alıyorum. Bu şekilde bakın ipimi geçirdim. Sonra tekrar ipimin çıkış noktasına ipimi geri alıyorum. Bakın bu şekilde. Şu kavisi de bu şekilde veriyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne dönüyoruz. Örgü her seferinde bu şekilde yapacağız. Çünkü git geldi bir örnek yapamayacağımız için. Şimdi burayı düz yaparsak dönüşte trabzanlarımız ters olur. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Şuradan bu beşinciden tığımızı şurada beşincinin şu arka kanadı yani sol tarafındakini şuradan alıyorum. Bakın hemen şöyle ipimle burada şöyle arkadan doğru şöyle içeri doğru götürüp bir zincir çekiyorum. Bakın şunu sabitliyorum buraya, bir tane daha zincir çekiyorum. Bakın şimdi hemen buradaki trabzanın bakın ikinci sık iğnesinin dibine basıyorum. Şöyle ipimi de aşağıdan yürüteceğim arkaya doğru ve bir şöyle uzatıyoruz, trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle bir en son sırada sık iğneyle bunun hepsini birleştireceğiz ve şöyle eğimi vermek için bu zinciri çektim. Şimdi trabzanın arkasından dolanıyoruz, yine öne doğru çekip trabzanımızı yapıyoruz. Bakın. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Her bir trabzanın üzerine yine bir trabzan yapıyoruz. Bakın. Şimdi bakın. Bu şekilde. Şimdi her bir trabzanın üzerine bir tane yapıyoruz. Şimdi buraya kadar bakın şurada yine burada trabzanımızın üzeri var. Bu trabzanın üzerine gelene kadar buraya da bir trabzan yapacağız. Sonra bağlayacağız arkadaşlar. Söylediğim şekilde kafanız karışıyorsa şuraya kadar yapın. Zaten ben burada videoyu tekrar başlatacağım. Nasıl bağlandı zaten size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Son burada trabzanımızı yapacağız. Hemen bakın bu sık iğnenin dibine trabzanımı yapıyorum. Bakın şimdi. Burada hemen bir zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle ipimi kopartacağım. Şimdi bunu şöyle aşağı doğru bakın. Şöyle aşağıya doğru bunu ekleyeceğim arkadaşlar ki bu aradaki başta yaptığımız gibi bir bütünlük olsun. Bakın burada zincirin içinden bakın ekledikten sonra zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Bakın ipimi tekrar buradan geriye çekiyorum. Bu da bir tane zincir çekmiştik. Bu da ikinci olmuş oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi tabi bunları sık iğne en son sırada sık iğne gideceğiz. Bu ipleri bu sırada yürüteceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi yine sık iğne sırasındayız. Tekrar örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi sık iğnelerimizi yapacağız. Ve diğer sık iğne sıramızdayız. Yine örgümüzü çevirdik. Şimdi bakın buradaki trabzana atlıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın şöyle tepesinden yine ipimizi şöyle bağlıyorum. Bir sık iğne. İki sık iğne. Şimdi bu sırayı da
böyle sık iğne olarak dönüyoruz. Biliyorsunuz zaten bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan sıramız var. Şimdi buradan geliyoruz karşıya kadar. Bakın buradaki trabzanı burada da sık iğne yapmamıştık. Bakın burada sık iğne yapmamıştık. Burada da şurada tek trabzan kalana kadar sık iğnemizi yapıp geliyorum. Şimdi bakın şunun üstüne yapmayacağız biliyorsunuz. Bunu da hemen yanındakinin üstüne son sık iğnemi yaptım. Tekrar ipimi kesiyorum. Bu sondaki biliyorsunuz artık öğrendiğinizi düşünüyorum. İpi kestikten sonra hemen şu öndeki sık iğnenin trabzanı bakın şuradan alıyorum. Tekrar buradan ipimi alıyorum. Bakın bu şekilde bitişlerimiz oluyor. Şimdi tekrar yüze dönüyoruz ve son sıra trabzanımız. 2 sıra zaten eksiltme yapılmış. Şimdi bakın burada sık iğne yapmadığımız trabzan vardı. Onun bakın tepesinden bakın şöyle hemen tığımı geçiriyorum. Şöyle tekrar yapayım. Şöyle bir kilitliyorum önce. Şöyle sıkıyorum hafiften. Ve bir zincir çekiyorum. Tıpkı demin aşağıda yaptığım gibi. Sonra bakın tığımı doluyorum. Burada trabzanın hemen bakın dibine batıyorum. Ve trabzan yapıyoruz. Buradaki amaç söylediğim gibi şu eğimi vermek. Şimdi trabzanımı yapıyorum. Bakın. Ve diğer trabzana geçiyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Zaten bu ipleri birazdan en sonunda sık iğne yaparken hepsi kapanıp gizlenecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Devam ediyoruz. Şimdi burada yaptığımız gibi trabzanlarımızı devam ettiriyoruz. En son söylediğim şekilde şuraya gelene kadar arkadaşlar yine trabzanımızı yapıp burada birleştireceğiz. Evet bakın arkadaşlar yine karşı tarafa geldim. Burada da sonuncu bakın trabzanımı yapacağım. Bakın bu trabzanın üstüne zaten sık iğne yapmamıştık biliyorsunuz. Şimdi en son trabzan yapacağımız yere geldik. Bakın şimdi trabzanımı bitiriyorum. Şimdi şurada biliyorsunuz 2 zincir çekip trabzana bu şekilde bağlamıştık. Burada da bakın bir zincir çekiyorum. Yine bakın kesiyorum ipimi. Şimdi bir zincir çektik. Şimdi bakın şuradan şöyle hemen bu boşta sık iğne yapmadığımız trabzanın şöyle tepesinden yine batıyorum. Bakın ilmeğimi çektim. Bu zincirin bakın ipin çıktığı zincirin içine arkadan doğru tığımızı geçiriyoruz. Bakın. Ve şöyle ipi geriye doğru çekeceğiz. Evet bakın. Burada bitirişlerimiz hep bu şekilde. Dediğim gibi bu ipleri zaten en sonda sık iğne yapacağız. Bu sık iğne yaparken bu iplerin hepsi toparlanacak. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar bu kısım bitti. 2 tane yapmıştık. Sık iğne gitmiyoruz. Çünkü bu tarafı da yaptıktan sonra komple hepsinin üzerinden sık iğne gideceğiz. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımızı şimdi bu tarafa yapacağız. Şimdi ben uzatmamak için videoyu aynı şeyleri göstermeyeceğim. Şimdi biliyorsunuz biz hep bu tarafından doğru ördük. Çünkü düz örgümüz bu tarafa doğru gittiği için düz buradan kurduk. Şimdi bu kısmı bu taraftan doğru kuracağız ama tamamen aynı şekilde. Burada ne yaptıysak burada da aynı şekilde yapıp bu kısmı da tamamlayacağız. Ondan sonra sık iğne kısmına geçeceğiz. Buradaki sayılar tamamen aynı arkadaşlar. Gösterdiğim noktalar da aynı. Burada nasıl başladıysak ve nasıl birleştirdiysek aynı şekilde buradan da öyle başlayıp bu arka tarafta bitiriyoruz. Şimdi bu tarafı da tamamlayıp sık iğne kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bakın bu tarafını da bitirdim. Aynı şekilde aynı sayılarda örgümüzü tamamladık. Şimdi sık iğne sırasındayız. Şöyle elimle bir düzeltiyorum. Bundan sonra zaten ütü ve astar aşaması var. Astarı ben pek gösterebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü astar yapmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ve
Şimdi sonra da işte bursa nasıl takıyoruz onu göstereceğim. Şimdi ben genelde bir şeye başlıyorsam arkadaşlar şöyle orta kısımlarda başlamayı tercih ederim. Burada da öyle yapacağım. Şimdi şuradan bakın yan kenar kısmından şöyle yine tığımı geçiriyorum. Bir sık iğne. Normalde her birinin üzerine yaptığımız gibi sık iğne yapacağız. Bakın. Şöyle. Şimdi böyle sık iğnelerimizi devam ettiriyoruz. Bakın aynı normal örnekte koyduğumuz gibi aradan yapıyoruz gene sık iğnelerimizi. Yani tepelerine batıyoruz. Bakın. Bu şekilde şimdi sık iğnelerimizi buraya kadar devam ettiriyoruz. Buradan da aşağı doğru ineceğiz. Bakın şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada arkada bakın iplerimiz var. Bu ipleri şöyle hemen aşağı doğru indirip devam edeceğiz. O ipleri de yürüteceğiz. Bakın sık iğnelerin altında kalacak. Hiçbir görüntüde kirlilik olmayacak. Bakın şimdi şuraları hemen şu boşluğa giriyorum. Bu kısımda zincirler olduğu için oralarda zaten şöyle araları yapıyoruz. Siz de hangi ipi kullanıyorsanız nasıl düzgün olacaksa o boşlukları doldurun arkadaşlar. Ben şimdi 2 tane yaptım. Bakın bir tane. Şimdi hemen şurada boşluğum var. Onun içine gireceğim. Bir sık iğne yapacağım. Dediğim gibi burada yani kullandığınız ipe göre de hani kalınlığına göre şuraya 2 doldurun, buraya 3 doldurun diyemiyorum. Herkesin dediğim gibi çalıştığı ip farklı oluyor. Yani burayı kasmayacak şekilde, çok da bol olmayacak ve bütünlüğü bozmayacak şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın, şu ipleri de aşağı doğru yürütüyoruz. Fazlalıklarını kesiyoruz. Hani komple yürütmenize gerek yok. Baktınız hani yeterince gizlendi ipiniz. Şimdi bakın aşağı doğru indim. Bakın arkadaşlar. Aşağı doğru indikten sonra şimdi bakın ben de fazlalıkları şuradan şimdi keseceğim. Bakın. Şimdi yine şurada sık iğnelerin trabzanların üzerine yine sık iğne yapıyoruz. Bakın. Burada yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Trabzanların üzerindeki yerler zaten belli. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın yine yukarı doğru çıkacağız. Dediğim gibi bakın burada da ipleri şu şekilde alın. Aşağı doğru yürüteceğiz. Dediğim gibi burada nasıl muntazam olacaksa o şekilde aralarını doldurun. İpiniz ince olabilir, kalın olabilir, fark etmez. Ona göre maksat bu aradaki boşlukları doldurmak. Şöyle elinizle de düzeltin. Bakın bu şekilde yukarı çıktım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın. Şimdi trabzanların tepelerindeki sık iğneler zaten biliyorsunuz. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Burayı da yine aynı şekilde aşağı doğru kenarlarını sık iğne doldurup burada birleştireceğiz. Evet bakın her yerine şöyle sık iğne ile döndüm arkadaşlar. Oldukça güzel oldu. Şimdi birleşim yerine geldim. Burada da yine ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi çıkartıp artık birleştirme kısmını hepimiz öğrendik. İpimi şuradan alıyorum bakın. Başlangıç noktasından. Şimdi tekrar ipin çıkış noktasından yine içeri geçiyoruz. İpi geri çekiyoruz. Bakın. Ve güzel bir kapanış oluyor. Tabii ki ipimizi yürüteceğiz. Temizleme işlemlerini sonraya bırakıyorum.
Şimdi bakın arkadaşlar, şimdi içini de göstereceğim size. O ipleri yürüttüm. Sadece bir iki tanesi kesmeyi unutmuşum fazlalığını. Şimdi şöyle yukarı kaldırayım size. Bakın. Gördüğünüz gibi içi de böyle, bakın şunu keseceğim, fazla uzun bırakmışım. Şurada dediğim gibi fazla uzun bıraktıklarımı buradan keseceğim. Daha şöyle keselim. Şimdi arkadaşlar bir ütü yapıyoruz. İç kısımdan çok da ezmeyin çünkü örnek biraz böyle çıkıntılı durması daha güzel duruyor. Ve ütü yaptıktan sonra burs birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın göstermiştim. Şöyle ütüledim. Bakın çantamı oldukça güzel bir form oldu. Şimdi ütüledikten sonra şöyle bakın bursumuzu yerleştirelim. Şöyle bursumuz tam eşit bir şekilde oturacak kıvamda. Şöyle kenarlarını baktınız, hani elinize ütüledikten sonra şöyle bir düzeltin arkadaşlar. Şimdi bursumuzu monte edeceğiz. Dediğim gibi siz astarınızın bursunuzu monte etmeden önce yapabilirsiniz. Ben sonradan yapacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz orijinal resminde biz bunu sardık ama kağıt iple dolanmış çantanın bursu. Şimdi ben de kağıt iple etrafını dolayacağım ve o şekilde bir monte edeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle kağıt ip aldım. Aynı renkte, yine bu hasır renginde. Şimdi ve 3,25 milim tığ aldım. Burada ince tığla bunun etrafını dolanacağım arkadaşlar. İnce tığla yapacağız bu işlemi. Şimdi bakın şöyle ipimi alıyorum. Bakın. Şuradan doğru alıyorum. Bakın ipimi. Ve şöyle sık iğneler yapıyorum. İpi de aşağıda yürüteceğim. Tutuyorum bunu. Şöyle. Bu işlem biraz zor olabilir arkadaşlar. Ki öyle olacak. Birazcık el oyalayıcı. Daha doğrusu zor değil de el oyalayıcı olabilir. Evet. Bakın bu şekilde sık iğnelerimizle yapacağız. Şimdi bakın. İpi buradan aşağı doğru alıyoruz. Tığımızın ucuna geçiriyoruz. Tekrar ipi arkaya. Burada ince tığla yapmanız önemli. Şu aradaki bakın bu aradaki bu boşlukların az olması için bu önemli. Bak şöyle tığımla şu elimle de düzelterek birbirine yakın şekilde. Şurayı fazla gevşek bırakırsanız arkadaşlar bu ara boşluk fazla olur. O yüzden hem ince tığ kullanıyorum hem de boşluğu çok fazla bırakmamaya çalışıyorum. Bakın. Şimdi tabii ben çekim yaparken daha da zorlanıyorum. Siz normalde yaparken bu kadar zorlanmayacaksınız. Bakın. Şimdi bunu her yerine bu şekilde bursumun sık iğneyle döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de buna başlamışken şöyle bir şey belirteyim. Şimdi bu yaparken bu kısmın bakın düzgün de durmasına dikkat edin. O ne demek? Şimdi böyle bursunuzu kapatıp bursumuzu bu şekilde tutacağız, biliyorsunuz. Bakın. Şimdi bursumuz bu şekilde. Çantamızı bakın şöyle takacağız ya. Şu düz kısımları takılacak olan yere denk gelecek. Yani şu arka kısımları değil. Tam bu sık iğnelerin düz kısımlarından doğru biz ekleyeceğiz çantamıza sapı. O yüzden bunun yönüne dikkat edin. Böyle kapattığınız zaman bakın şöyle şuradaki ön yüzü size bakması lazım. Dediğim şekilde bakın böyle eklerken birazdan şu ön yüzü olan kısımlarından doğru ekleyeceğiz. O yüzden bu sık iğne işlemine hani dikkat edin. Yönünüzü karıştırırsanız bu şekilde yardımcı olur size. Dediğim şekilde bakın burası arkası, burası değil. Şöyle
düz kısmıyla birleştireceğiz. Bu yön kısmına dikkat edelim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi şöyle tek kanadını şöyle sardım. Şimdi karşıya geçeceğim. Burayı da göstereyim dedim. Hemen burada bakın bir zincir çekiyorum ve karşı tarafa geçiyorum. Yine burada da aynı şekilde şöyle yine yaptığımız gibi şöyle ipimizi alıyoruz. Yine şöyle sık iğnelerimizi yapıyoruz. Burada dediğim gibi şu ince numaralı tığ kullanmak çok önemli ve yan yana yapmak önemli bunu. Aralarına dikkat edin. Bakın. Şimdi burayı da aynı şekilde buraya kadar yapıp bitiriyoruz. Sonra monte edeceğiz. Evet, bursumu bakın bitim noktasına kadar sardım. Şimdi şurada bir zincir çekeceğim yine. Bir zincir çektim. İpimi koparacağım. Şöyle bakın iğne yardımıyla bunu da karşı tarafa tutturacağım, yürüteceğim ve ipimi keseceğim. Sonra da bursumuza monte etme kısmına geçeceğiz. Bakın şöyle. Hemen karşıya. Biraz sıkı yapmışım. Hemen bakın yine aynı şekilde şuradan doğru içeriye. Bakın. Buradan doğru içeriye alıyorum. Sonra şöyle yürüteceğim. Ve keseceğim arkadaşlar ipi. Şimdi bakın. Burada önemli olan görünmemesi. Görünmeyecek şekilde işlemi hallediyoruz ve bitiyor. Sonra da şöyle iç kısımdan bir yere şöyle gizleyeceğim. Fazlalığını da keseceğim şimdi. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle yukarı kaldıracağım size. Evet, şimdi arkadaşlar bursumuza birleştirme kısmındayız. Bakın şöyle elinizde şöyle çantanızın ağzının kenarlarını güzelce şöyle düzleştirin. Şimdi bursumuzun bakın şöyle oturtuyoruz, ortalıyoruz çantamıza ve şuralardan bakın orta noktalarından şöyle birleşim noktalarından şöyle bir ip yardımıyla bağlayacağız. Ondan sonra arkadaşlar birleşim kısmına geçeceğiz. Önce dediğim gibi çantanızı güzelce ortalayın. Bakın şu iki kenardan şöyle bakın şuradan ipimi alıyorum. Önce şu iki ortayı şöyle karşılıklı iki ortayı şöyle bağlayacağım. Sonra karşı tarafa hemen karşı tarafa şöyle iyice ortalıyorum. Kaymasın. Çantanızı yamuk birleştirmeyin. Bakın. Şimdi şu kısımları şimdi birleştireceğim iple. Sonra karşıda bu kısımları birleştireceğim. Sonra çantaya bursumuzu monte edeceğiz. İplerle şöyle tutturdum. Burada amaç kaymayacak, bursunuzu ortalayacak şekilde, tabanınız yamuk denk gelmeyecek şekilde kenarlarından şöyle bağladım. Bakın. Şimdi burada arkadaşlar ben kendimce tabii ki birleşimini yapacağım yine. Şimdi raf ipimden iğneme geçirdim. Şu kenardan başlayıp şöyle bakın önce ipimi şöyle iğnemi şu
orta kısmından bir çıkartacağım. Bakın şu sık iğnelerin şu çift kanadından doğru yapacağız bu işlemi. Bakın. Şöyle ipin biraz uzun bırakıyorum ki sonradan yürütüp keselim. Şimdi çıkardıktan sonra şöyle bakın. Şu örgümün arkadan doğru kanatlarını alıp şöyle bakın. Şuradan tekrar girdim ve şöyle bakın sık iğne olan kısmı içeride kalacak şekilde iğne ile bu şekilde birleştireceğim. Yani ben böyle yapacağım. Resimden baktığım kadarıyla da bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi şöyle dikkatlice bakın. Şimdi tekrar bakın şuradan geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bursun sık iğne kısmı içeride kalacak şekilde birleştireceğim. Bakın şuradaki ipi şimdi çözebilirim. Tekrar iğneyi şöyle bakın buradan çıkarıyorum. Tekrar şöyle içeriye doğru alıyorum. Tekrar bakın. Ben resimden bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu şekilde de birleştireceğim. İlmek kaydırma da yapılabilir. Bu da olur yani. Ama ben iğneyle daha kolay olacağını düşündüğüm için bakın, bu şekilde birleştireceğim. Şimdi bu yöntemle şöyle bakın şuraya kadar birleştireceğim bunu. Buradan sonra bu kısmına belki iğneyle de geçebilirim. Geçersem zaten size gösteririm bunu. Şimdi buraya kadar bakın şu birleşim yerine kadar ben bunu birleştirip tekrar burada devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın buraya kadar birleştirdim. Sonra iğnemle şöyle bakın ipimi kopartmadım. Şöyle aşağı doğru bu kenar kısımlarından bakın şöyle geçiyorum. Sonra ipimi zaten dedim karşıya kadar uzunsa devam edebilirsiniz. Eğer ipiniz uzun değilse yeni ekleyebilirsiniz. Ben şu ağız kısmını hem sarkmasın kullandıkça esnemesin diye şöyle bu şekilde ipimi kenarından doğru bakın yürütüyorum. Hem maksat dediğim gibi kullandıkça ağız kısmı da esnemesin. Buraya bir sağlamlık sağlaması adına. Şimdi benim ipim yetmeyecek. İpimi kesip baştan takacağım ama ipiniz yeterse buradan da devam edip dikmeye devam edebilirsiniz söylediğim şekilde. Şimdi ben ipime söylediğim gibi yeni ip takacağım. Buradan kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar bakın. Evet bakın arkadaşlar yine ipimi taktım. Yine aynı şekilde kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın. Örgünüz üstte kalacak şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Bakın. Şöyle alıyorum. Alttan da sık iğnenin gelecek şekilde alıp birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün kenarları bakın burada devam edip birleştiriyoruz. Sonra eğer ipiniz dediğim gibi burasını sağlamaması istiyorsanız ipiniz de fazla arttıysa demin gösterdiğim şekilde aralarından iğnenize geçirip devam edebilirsiniz. Sonra zaten çantamız bitmiş olacak. Evet arkadaşlar çantamızı bitirdik. Şöyle bakın oldukça güzel oldu. İçini de şöyle göstereyim bakın.
Yalnız içine astar yaparken arkadaşlar tabanına keçe uygulaması yapmayı unutmayın. Tabanına keçe uygulaması yaparsanız sarkma etkisini ortadan kaldırmış olursunuz. Sonra astarınızı yapın. Ve bakın şu şekilde oldukça güzel oldu. Ben çok beğendim. Tabanı da bakın böyle bu şekilde. Çok içime sinen bir çalışma oldu. Umarım beğenerek siz de yapıp bütün yaz boyunca kullanırsınız. Çünkü yazın bu modelde oldukça popüler olacağını düşünüyorum. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.